Evde beslediğimiz muhabbet kuşu, sultan papağanı, cennet papağanı gibi kuşlarımız sıcak iklim kuşlarıdır. Havaların soğumaya başladığı şu dönemlerde ise ani ısı değişimleri bu kuşlar açısından risk oluşturur. Bu nedenle ev ortamında ideal sıcaklık 18 ila 26 derece olmalıdır. Muhabbet kuşu ve sultan papağanları vücut ısılarını belirli bir oranda tutarlar. Normal vücut ısıları 38 ile 45 derece arasındadır. Bulundukları ortam soğumaya başladığında ise onların vücut ısıları hızla düşer. Vücut ısılarını korumak için kış aylarında daha çok yem yediklerini gözlemleyebilirsiniz. Kuşların üşütme ve hasta olmalarının en önemli nedeni ani ısı değişiklikleridir. Bulunduğu oda sıcaklığı 21-22 derece iken bu ısının aniden 10 derece düşmesi onların hasta olmasına neden olur. Örneğin kış aylarında pencereler kapalı olduğundan evi havalandırma ihtiyacı duyarız. Pencerenin açılmasıyla içerideki oda sıcaklığı aniden düşer. Bu durumda yapmamız gereken kafeslerin üzerlerini örtü ile yavaşça örtmek ya da oda havalanana kadar kuşlarımızı diğer bir odaya almak olmalıdır. Bir de arkadaşlar, kış aylarında birçoğumuzun evi farklı yöntemlerle ısınıyor olabilir. Isınma yöntemi sobalı, kaloriferli ve merkezi sistemli olabileceğinden dikkat etmemiz gereken hususlar da duruma göre değişiklik gösterebilir. Sobalı evlerde şunlara dikkat etmeliyiz. Kuşun kafesi sobadan ve pencereden uzak yerde olmalı. Sobaya yakın olursa çok fazla sıcaklayabilir ve hayati zarar görebilir. Pencereye yakın olursa da üşüyebilir ve hasta olabilir. Sobanın ilk yakıldığı zamanlarda duman tütme riskine karşı kuşlar diğer bir odaya alınmalıdır. Çünkü kuşlar her türlü duman ve gaz kokusuna karşı hassastır, ciddi etkilenirler. Gece saatlerine doğru soba tamamen söndükten sonra oda sıcaklığı düşmeye başlar. Kuşlarımızın gece üşümemeleri için kafesin bir kısmı açık kalacak şekilde kalın örtüler ile örtebilirsiniz. Yine sobalı evlerde dikkat etmemiz gereken, soba yandığı esnada kuşları oda içerisinde serbest bırakmamaktır. Yanlışlıkla soba veya soba borusuna konabilir. Tehlikeli durumlar oluşabilir. Aynı şekilde elektrikli sobalar açık iken kuşlar kafesten çıkarılmamalıdır. Merkezi sistem ve kalorifer gibi ısınma sistemleri ise odanın havasını kurutabilir. Oda içerisindeki düşük nem oranı kuşun cildini kuru hale getirir. Bu da kırılgan tüylere ve solunum problemlerine yol açabilir. Bu durumda odanın sıcaklığını kontrol etmek için kuşların bulunduğu odada termometre ve nem ölçer bulundurarak takip edebilirsiniz. Sobalı evlerde genellikle soba üzerinde yemek pişirilir ve su kaynatılır. Bunun için nem oranı da düşük olmaz. Merkezi yöntem ile ısınan evlerde ise petek üzerine petek suluğu, bir kap içerisinde su ya da havlu sererek nem oranını artırabilirsiniz. Kuşların bulunduğu odanın nem oranının %55 civarı olması normaldir. Kuşlarınız yumurtlama döneminde ise yavruların yumurtadan rahat çıkabilmesi için nem oranının biraz daha yüksek, yani %65 civarı olması uygun olacaktır. Diğer bir husus beslenmedir. Kış aylarında kuşlarımızı daha özenli beslemeliyiz. Protein açısından faydalı olan haşlanmış yumurta, havuç, turp, ıspanak gibi kış sebzeleriyle mama hazırlayabilirsiniz. Kuşlarınızın vücut direncini korumak için suluklarına multivitamin ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar, kuşlarımız şu belirtileri gösterdiklerinde üşütmüş olabileceklerini düşünebilirsiniz. Hapşırma, burun akıntısı, tüylerde kabarma, ayaklarını sıcak tutmak için üzerine gömülme, gaga ile boyuna gömülme, nefes darlığı, iştahsızlık, titreme, ishal ve sık dışkılama. Birçok kişinin yaptığı en büyük hata, bu belirtileri gördüklerinde kuşun kendi kendine iyileşeceğini düşünmeleridir. Maalesef zamanında önlem alınmayarak tedavi edilmeyen kuşlar için ölümcül sonuçlar olabiliyor. Tedavisi için hasta kuşu diğer kuşlardan ayırmalısınız.
Hasta kuş sıcak tutulmalı, ısı dengesini kaybetmemesi için kafes dışına çıkarılmamalıdır. Kuşun yemlere rahat ulaşması sağlanmalı, yulaf, dal darısı, aspur gibi tohumlar verilmelidir. Suluğa mutlaka vitamin eklenmeli ve hastalık durumu birkaç günden uzun sürmüşse ilaç tedavisi için veteriner hekime götürülmelidir. Evet arkadaşlar, bilinçli olarak ve zamanında alacağımız önlemler sayesinde kuşlarımız her mevsim sağlıklı olacaklardır. Geldik bir videomuzun daha sonuna. Videolarımızı faydalı buluyorsanız beğenmeyi ve abone değilseniz abone olarak ailemize katılmayı unutmayın. Hoşça kalın, kuşlarınızla mutlu kalın.